Evet, son dakikaların peş peşe geldiği önemli kritik bir hafta sonunu geride bıraktık. Detaylarını konuşmaya devam ediyoruz bir yandan konuğumla birlikte. Güngör Yavuz Aslan bizimle birlikte. Şimdi 13 yılda olmayan 13 günde oldu diyoruz. Önemli tarihi anlar. Bu hızlı değişimin arkasındaki nedenleri konuşarak başlayalım isterim. Nasıl oldu 13 günde bu iş? Aslında bu 13 yılın bir sonucu. Hani ressama demişler bir eser yap, 15 dakikada yapıyor. Dediler çok hızlı yaptın. O dedi 60 yılın 15 dakikası. Aslında bu da 13 yılın 13 günü. Suriye devriminin mücadelesinin başladığında 13 gün hızlı geçse de muhaliflerin konsolide olması, Esad'ın masaya gelmemesi, işte Suriye'nin içine müdahale eden küresel aktörler Rusya ve ABD, bütün altta koyduğumuzda bir sonuç olacaktı. Sonuç yaşadığımız 13 günde Esad'ın devrilmesi oldu. Ama süreç devam ediyor. Sadece bir ara başlıktayız. Ama 27 Kasım'a nasıl gelindi? İdlib gerginliği azaltma bölgesinde bir çatışmasızlık iklimi vardı. Normalde bu bölgede tarafların Türkiye'nin, Rusya'nın ve İran'ın garantörü olduğu bir sistem vardı Astana formatında. Da Esad Temmuz ayından itibaren yoğun bir şekilde İdlib'deki muhaliflere ve sivillere saldırılar bulundu. Ben şöyle bir gözlemim var. Bu Şam'a yürüyen muhalifler iyi bir hazırlık yapmışlar. Biz ilk başta bunun Halep'i hedef almayan bir cezalandırma, rejim bize saldırmasın, o saldırılan bölgeleri bir tampon bölge oluşturma gibi düşünsek de bir Esad ordusunun zayıfladığını görmüşler. Bölgede askeri birliğinin yetersiz, yani kendilerine çok az geleceğini görüp askeri literatürde Yıldırım Harekatı'yla Halep'i aldılar. Halep'ten sonra da orada durmadılar. Hızlı bir şekilde Hama ve Humus'a gittiler. Suriye Arap Cumhuriyeti'nde bu 13 günde ordusuna öyle hızlı bir çözülme oldu ki ordu savaşmadı. Peki bunun nedenleri asker uzmanlar yapıyor. Rusya ve İran'ın desteği çekildiğinde Suriye İç Savaşı'nın bir sonucu olarak ortada bir Suriye ordusu olmadığını görüyoruz. Ve Şam'ın teslim olmasına giden bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi devrimin, yani Suriye'deki muhaliflerin diliyle şöyle bir kelime kullanıyorlar devrim için. Esad halkına kurşun sıktığı gün öldü. 13 yıl bedava yaşıyordu. Yani öyle bir motivasyonları var. Yani o bize kurşun sıktığı gün kendi halkına aslında öldü. Öldü. Şimdi ben şöyle bir soru soruyorum. Motivasyon diktatörü devirmekte, Esad'ı, rejimi devirmekte. Esad'ı devirdiler. Yeni motivasyon ne muhalifler için? Yeni bir Suriye mi inşa etmek? Suriye'nin tamamen toprak bütünlüğünü mü sağlamak? Şu anda bunları konuşmak için biraz erken. Şam'ın güvenliğinin sağlanması lazım. Hala bazı noktalarda güvenlik riskleri var. Her şeyden önce bu muhaliflerin bir masaya oturmaları gerekir kendi işlerinde. Yeni Suriye nasıl inşa edilecek? Şimdi Suriye Arap Cumhuriyeti'ne diktatör kaçtı. Devrik başbakandan aldılar. İşte evinden aldılar. Devleti teslim aldılar. Bu devlet yerle bir olmuş durumda. Şehirler yok ortada. Altyapı yok, kadrolar yok. Her şeyden önce Burçak'ın para yok. Yani bu çok ciddi sorunlar var. İşte bu geçiş döneminde mutlaka Türkiye gibi bölgesel aktörlerden, işte Doha'da toplantıda onun ilk iz düşümünü gördük. Körfez ülkelerinden destek almak zorunda. Maddi destek almak zorundalar. Bunun için bir geçiş hükümeti, bir muhatap. Şimdi Türkiye karşısında bir muhatap ister. Genelde Türkiye bu süreçte Suriye Ulusal Koalisyonu'na birlikte hareket etti. Onu muhatap kabul etti. Ama yani masaya oturulduğunda konuşulacak ilk konular neler o zaman sizce? Suriye'nin nasıl bir devleti inşa edeceğiz? Bir tek bayrak var şu anda. Özgür Suriye bayrağını görüyoruz. Anayasası ne olacak? Geçiş hükümetinin başında kimler bulunacak? Kadrolar kim olacak? Güvenlik nasıl sağlanacak? Her şeyden önce Suriye'de bir güvenlik sorunu var şu anda. Hala bazı şehirlerde olaylar var. Onların durdurulması gerekir. İnsanların kendini güvende hissetmesi gerekir. Bakın Halep'e dönüş oldu. Yıkılmayın evleri, insanlar neden gördü? Halep güvenli diye döndüler. Şimdi diğer kentlerin de aynısının olması gerekir. Ben biraz şöyle diyorum. Siz az önce girişgahta çok güzel bir şey, çok hızlı oldu 12 günde. Biraz daha sürecin en az şöyle bir aylık bir takvimi görmemiz lazım. Yani hep şunu soruyoruz. 13 yıllık savaş 12 günde nasıl bitti, nasıl gitti? Ama bu bir sonuç. Yani Esad zayıfladı. Gidiyordu Esad. Esad'ı ayakta tutan iki ülke vardı. İran ve Rusya. İkisi de zayıflayınca, özellikle Rusya Federasyonu zayıflayınca askeri olarak muhaliflerle karşı karşıya kaldı ve muhaliflerle karşı karşıya kaldığında savaşamadığını gördük. Yani Esad ordusunun bir de
savaşma isteği yok. Niçin savaşalım? Kaybeden bir diktatör için mi savaşalım diyorlar. Ben bunu çok gördüm. Yani diktatör kaybediyor, görüyor, asker bunlar. Onun için mi savaşsınlar? Savaşsınlar. Bu da çözülmeyi hızlandırdı. Yani şunu gördük. Bir devletin var olması için her şeyden önce güçlü bir ordusu olması gerekir. Yani ordusu olmadığında Suriye Arap Cumhuriyeti, daha doğrusu rejimin çöküşünü gördük. Hızlı olması aslında bir sonuç. Yani Burçak Hanım konunun başında söylediğiniz 13 yıllık savaşın bir sonucu. Şimdi yeni bir durum ortaya çıktı. Bundan sonra bu 12 gündeki dağılma, rejimin düşmesinden sonra yeni sürecin aktörleri kim olacak? Yine çok hızlı bir şekilde mi gidecek? Geçiş hükümeti ya da geçiş yönetimi kurabilecekler mi? Devletin adından tut da Suriyelilerin geri dönüşüne yeni bir ordu kurulması lazım. Yani güvenlik çok önemli şu anda Suriye'de. İşte buna nasıl karar verecekler? Nasıl yapacaklar? Bekleyip göreceğiz. Ben ilk önce şöyle söylüyorum. Suriye ile ilgili masaya bir görelim. Masaya kimler oturacak? O aktörleri görelim. Bu biraz bizi şekillendirecek. Nedir beklenti? Suriye Ulusal Koalisyonu, muhalifler var. Cenevre'de zaten uluslararası kabulü olan. Şimdi bir de İdlib'den çıkan, ben Kuzey İttifakı olarak adlandırıyorum. Yeni bir silahlı ittifak var. Sadece HTŞ değil. Bunun siyasi temsilcileri Suriye muhalefetiyle nasıl olacak? Yani bir ittifak kurulması lazım. Bir Suriye ittifakı kurmaları gerekir. Ondan kendilerine bir geçiş hükümeti başbakanı mı ya da başkanı mı seçecekler? Dünyaya onu bir muhatap olarak ortaya koymaları gerekir. Şimdi şöyle, benim anladığım kadarıyla Suriye Arap Cumhuriyeti tüzel kişiliğiyle Birleşmiş Milletler'de dünyada tanınıyor. Şimdi rejim değişti. Yeni aktörlerin de kendilerini kabul ettirmeleri gerekir. Yani Birleşmiş Milletler'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na, Arap Birliği'nden tutun da uluslararası aktörleri, komşularına kendilerini kabul ettirmeleri gerekir. Onun için bu işin başında kim olacak? Hangi ekip yürütecek? Burada ben Doha'dan şöyle bir şey gördüm. Astana formatı diyorlar. Şimdi Türkiye Astana formatını sürdürmek istiyor. Ama Astana formatı Türkiye, İran ve Rusya üzerinden de bu sefer Körfez ülkeleri de olacak. Bir defa Katar olacak. Onu görürüz. Suudi Arabistan olmazsa olmaz. Yeni bir Suriye. Önceden Burçak Hanım Suriye'nin dostları diye Suriye Savaşı ilk günlerinde ülkeler vardı. Belki onlara dönebilir. Yani Suriye Savaşı'nın durması için Suriye'nin dostları diye bir çalışma yapıldı. Türkiye'de vardı bunun içinde. Belki o tekrar canlanabilir. Onun üzerinden bir diplomasi öğretebilir. Burada ben biraz Türkiye'nin ne yapacağı çok önemli. Biraz da 20 Ocak'ta Trump'ı bekleniyor. Yani Trump'ın alacağı politika, çünkü hala Bizi ilgilendirmiyor dedi Trump Esad bizi ilgilendirmiyor dedi. Yani diktatör, Suriye'de askeri varlığı var. Askerini çekip çekmeyecek mi? Mesela bu diplomatik sürece destek veriyorum mu diyecek. Yoksa bugün Biden'ın açıklaması var. DAEŞ'in tekrar canlanmaması için sahada olacağız diyor Biden. Şimdi bu geçiş döneminde Biden bu açıklamayı Trump'tan bağımsız yaptı mı? Biliyorsunuz orada bir sistem var. Hep bunlar bir soru işareti. Ama bana göre, benim gördüğüm, değerli Dışişleri Bakanımızın Hakan Fidan'ın açıklamalarından da edindiğim Türkiye'nin bir yol haritası var. Yani bu 12 gündeki sıcak gelişmelerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk açıklamasında var. Yani Suriye'de biz ne yapacağımızı biliyoruz diye bir önceliği var. Bana göre Şam'da bir geçici hükümet kurulacak. Türkiye buradaki uluslararası tanınır olan muhataplarını kabul edecek. Yeni anayasa yazmaktan tut da güvenliğe kadar Türkiye aktif olacak. Tabii riskler de var. Belki ileriki dakikalarda konuşuruz. Terör örgütlerinin varlığı, hala alan kontrolü yapması Suriye'nin geleceği için bir risk olarak karşımızda duruyor. Şimdi Esad düştü diyoruz. Sorular çok fazla. İşte Suriye'yi kim yönetecek sorusu yanıt bekliyor bir yandan. HTŞ lideri Jolani yönetimde söz sahibi olur mu? Bu büyük bir merak konusu. Konuşacağız, ancak önce HTŞ lideri Jolani'nin CNN Türkiye yaptığı özel açıklamayı izleyelim. Ardından devam edelim. Esad'ı devirdi, Şam'a gitti. Emevi Camii'nde konuşma yaptı. Heyet Tahrir-i Şam lideri Jolani çıkışta CNN Türkiye konuştu. Heyet Tahrir-i Şam lideri Jolani onlarca korumasıyla birlikte ele geçirilen Şam'a saatler sonra girdi. İlk olarak secde etti. Jolani'nin mesajı Suriye Devlet Televizyonu'ndan okundu. Ardından korumalarıyla Emevi Camii'ne gitti. Jolani camidekilere seslendi. Zaferini ilan etti.
Suriye'deki hiçbir ev yok ki savaştan zarar görmemiş olsun. Savaşa dahil olmamış olsun. Bu zalim tüm Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın çiftliği yaptı. Bugünden itibaren Suriye kurtuldu, temizlendi. Bu zafer yetimlerin, dulların, şehitlerin zaferidir. HTŞ lideri Jolani konuşma yaptığı sırada CNN Türk ekibinden Serdar Er ve kameraman Halil Kahraman da oradaydı. Çıkışta CNN Türk'ün sorularını yanıtladı. CNN Türkiye yaptığı özel açıklamalar geldi ekranlarınıza Jolani'nin. Şimdi merak konusu yönetimde söz sahibi olur mu? Bunu sorarak devam etmek istiyorum aslında. En söz sahibi olacak aktörlerden biri. Şimdi Suriye'de şu anda en büyük silahlı grubun başındaki isim. Suriye'de bir sağ gerçeği vardır Burçak Hanım. Silah elindeyse silahının gücü kadar masada konuşursun. O şu anda en önemli aktörlerden biri. Yalnız burada Serdar Bey'e, muhabirimize verdiği Suriye'nin inşallah tamamını alacağız. Yani bu açıklamayı ben bir gazeteci olarak not alıyorum. Suriye'nin tamamı derken terör örgütü PKK'nın işgalinde olan bölgeye de adım atacağız diyor. Bakın bu çok önemli. Yani bir de dikkatimi çeken bir şey, kıyafetinde başında bulunduğu örgütün amblemi yok. Yani HTŞ bakın aparatları boş. Yine CNN International'a verdiği röportajda benim bir gözlemim var dikkatimi çeken. İlk defa Özgür Suriye bayrağı koydu arkasına. Önceden bu bayrak yoktu. Ya bayraksız ya da HTŞ bayrağıyla çıkıyordu. Konuşmasında da camide yaptığı konuşmada zaferi Suriye'nin İran'ın çiftliğiydi diyor. Bakın bu çok önemli. Yani Esad rejiminin İran'ın çiftliğiydi diye var. Zaferi de yani Şam'ı ülkeyi tekrar yani ülke merkezine ele geçirmesi şehitlerin, yetimlerin ve dulların zaferi diyor. Aslında verilen 13 yıllık o mücadeleye de atıfta bulunuyor. Çok önemli yani. Özellikle ben Suriye'nin tamamını alacağız açıklamasını çok önemsiyorum. Demek işgal altındaki PKK'nın işgal ettiği Fırat'ın doğusuna da adım atmayı düşünüyor. Bekleyip göreceğiz. Devamı gelecek diyor. Ya biz zaten şu anda Suriye Milli Ordusu'yla bir ittifak içindeler sağ gerçekliğinden dolayı. Suriye Milli Ordusu Menbiç'i temizliyor. Yani terör örgütüne karşı adım atıyor. Belki birkaç gün sonra ya da bu ay içinde HTŞ'nin de ya da HTŞ'nin ittifak içinde oldu. Ben ona Kuzey İttifakı diyorum. Halep kuzeyden geldikleri için. Kuzey İttifakı Fırat'ın doğusuna Rakka hattından bir operasyon yapar mı? Orada ABD var. Yani Türkiye bir devlet ABD'ye gücünü gösterebiliyor. Daha devletleşmemiş bir yapıdan söz ediyoruz. Yani yönetimi ele almadıkları için söylüyorum. Bekleyip göreceğiz ama bu çok önemli. Yani ilk defa Suriye'nin tamamıyla ilgili terör örgütleri olduğu bölgeye atıfta bulunması. Yeni bir aktör çıktı. Aslında vardı. Bu 13 günlükte daha görünürlüğü oldu. Yani Suriye muhalefetinde Türkiye'nin de terör listesinde olan bir örgütten söz ediyoruz. Ama kendilerinin değiştiğini, normalleşme kelimesini kullanıyorlar. Şimdi ben burada bunu bu kadar farklı şeye nasıl bakıyorum? Yani nasıl bakayım diye düşünüyordum. Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında bir terimi gördüm. Suriye'deki yeni gerçeklik. Geleceğiz. Ona gelmeden, ona bir o konuyu dağıtmadan işte Jolani yeni bir gerçeklik. Suriye'de ortaya çıkan bir yer. Nasıl olacak? Şöyle. Yönetimde olacak diyorsunuz. Mutlaka. HDŞ'yi tasfiye etmekten söz ediyor. Yani notlarımı paylaşayım sizle. Değişimden söz ediyor. Gerekirse diyor kendimizi lağvederiz diyor. Lağvederiz. Şöyle yani üzerindeki o üniformayı çıkıp siyasete mi atılacak? Yani siyaset mi yapacak? Bu birkaç güne yani önümüzdeki zamanda netleşecek biri ama önemli bir aktör ama tek aktör değil. Bakın bu çok önemli. Tek aktör değil, başka silahlı gruplar var. Şu anda kimi görebiliriz? Yani Suriye'yi kim yönetecek? Şimdi Suriye Ulusal Koalisyon ön plana çıkacak. Hadi El Bahra var başkanı. Eski bir başbakanlar var, isimlerini unuttum. Yani Esad döneminde görevi bırakan 2012'deki son başbakandan söz ediliyor. Ama bir siyasetçi lazım yani Suriye'ye yeni dönemde siyaseti bilen. Yani bunlar savaşmayı bilebilir ama siyaset başka bir şey. Diplomasi bambaşka bir şey. Öyle aktörler gerek. Burada biraz Türkiye'nin bakış açısı, Türkiye ile uyumlu diyelim aktörleri. Arap Ligi ile mutlaka uyumlu aktörler olması lazım. Batı'da karşılığı olan aktörün olması lazım. Yani Suriye. Peki Esad döneminden isimler olur mu yönetimde? Yani şimdi unuttum. Son başbakanının ismi çok geçiyor. Kendisi ABD'de. Körfez ülkelerinde de uzun yıllar Katar'da bulunuyor. Onun ismi çok geçiyor. Bütün gruplarla görüştü.
Bütün gruplarında ona sıcak baktı. Çünkü o Suriye'nin son başbakanın son başbakan derken olayların başlamadan önce Esad'a karşı çıkmıştı siyaseten yaşanan olaylara ve ülkeyi terk etmişti. Terk etmişti. O konuşuluyor. Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi El Bahra konuşuluyor. Yani biz Suriye'yi hep böyle savaş üzerine okuruz. Onların gerçekten yetişmiş kadroları var. Batı'da yaşayan, Avrupa'da, ABD'de yaşayan, birçok önemli görevde yapmış, Birleşmiş Milletler'de de görev yapmış isimleri var. Yani sizce Esad yönetiminden isimler olmalı yönetimde? Bu Esad yönetiminden değil, Esad'a karşı çıkan, bu da muhalif. Yani halkına zulmediyor diye. Esad yönetiminden, yani Baas rejiminden birinin olacağını düşünmüyorum. Yani bu yeni, çünkü Baasçıların özellikle üst kadrolarına hesap sormayı düşünüyorlar. Bazı askerler soykırım yaptı. El muhaberat var. Yani genel af çıkıyor da herkese genel af yok. Esad'a genel af yok. Yani öyle genel af yok. Onun dışında yeni aktörleri biz görebiliriz. Buna da biraz açık konuşayım. Silahlı gruplar karar verecek. Silahı elinde tutanlar. Ondan dedim Collani üniformayı çıkartıp siyasete atılacak mı diye örnek verdim. Temsilcilerini gönderebilirler. Mesela Astana'ya gidiyorlardı Suriye'deki silahlı gruplar. Oraya her grup temsilcisini gönderiyordu. Bugün Suriye Ulusal Koalisyonu var. Az önce başkanından söz ettim, Hadi Bahra. Cenevre'ye delege gönderiyor. Ama orada her grubu temsil eden, o yapının içinde her etnik grubu temsil eden, azınlıklar dahil, Türkmenleri, Arapları, Kürtleri, Hristiyanları temsil eden temsilciler gördük. Bu şimdi genişleyebilir. Ben şöyle diyorum, bir Suriye ittifakı kurmak zorundalar. Herkesin kabul ettiği, silahlı grupların itiraz etmediği. Şimdi soru şu, bunun ustalığını kim yapacak? Bu siyasi aklı kim verecek? Burada belki Türkiye'nin yardımı, Türkiye'nin destekleri ön plana çıkabilir. Siyasi süreçte Türkiye aktif. Suriye Ulusal Koalisyon'a destek veriyor. Yeni aktörler ortaya çıkabilir. Ben bir geçiş, benim kulağıma gelen, yani daha doğrusu görüştüğüm muhalifler, bir geçiş yönetimi kurulacağına. Zaten bir taslak anayasa var ortada, Esad'ın kabul etmediği. Onun güncelleneceği ve bu yeni anayasayı ülkeyi seçime götürmeye çalıştıklarını söylüyor. İdeolojisini sordum. Şimdi Baas rejim vardı, Suriye Arap Cumhuriyeti'ydi. Siz Suriye Cumhuriyeti mi olacaksınız? Suriye İslam Cumhuriyeti mi olacaksınız? Layık bir devlet mi olacaksınız? Daha bu karar verilmemiş. Yani önlerinde de böyle bir ideolojik. Bence bunu biraz öteye atacaklar. İlk önce bir taslak devlet oluşturmak zorundalar ortaya. Hızlıca, çünkü güvenlik, hizmet, insanların geri dönmesi. Bakın tamamını kurtaracağız da daha PKK işgalinde bölgeler var. Bölgeler, bir de şeyi konuşuyorlar, ABD'nin ve Rusya'nın gönderilmesini. Yani bunu nasıl yapacaklar? Acil bir tabii, masaya oturulup... Şimdi ilk ellerinde çökmüş bir devleti ayağa kaldırmak zorundalar. Çökmüş, onu yaşatmak zorundalar. Bunun için her şeyden önce bir siyaseti konuşuyoruz da bunlara para lazım. Yani kaynak nereden bulacak? Orada Körfez'e gözler diyor. Bir de şey var, bir hatırlatma Burçak Hanım müsaadenizle. Şimdi PKK'nın olduğu bölge petrol bölgesi, Suriye'nin kaynakları. Petrol, Deir Zor'da doğal gaz var. Artı Fırat Havzası'ndaki su kaynakları, barajların büyük bir kısmı da PKK işgali altında. Yeni yönetim bu kaynakları almak zorunda. Petrole ihtiyacı var ekonomisi için. Doğalgaza ihtiyacı var. Su kaynaklarına ihtiyacı var. Ve bu bölge, PKK'nın bulunduğu bölge büyük bir oranda da tarım bölgesi. Fırat Havzası'ndan söz ediyoruz. Belki burada Türkiye'nin Menbiş'le başladığı PKK terörüne karşı operasyon, HTŞ'nin liderinin bütün yerleri geri alacağız başlığı. İleriki günlerde adım atmalarına neden olabilir. Ben Fırat'ın doğusunu ondan çok önemsiyorum.